Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz yaka modelini anlatacağım. Çok tatlı bir model, gerçekten çok sevdim ben. Böyle çeşitli kalınlıktaki ve renkteki iplerle büyüklü küçüklü birçok modelini ördüm. Birazdan göstereceğim. Bir tane de şal şekline çevirdim. Şal halini ördüm. Onu da göstereceğim. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle bir ince filoş iple ördüm. Bu da çok zarif oldu. Evet, bu da diğer rengi arkadaşlar. Modeli bunun üzerinde anlatacağım. Bu modelde. Bu böyle kot ceketlerin üzerinde filan da çok güzel duruyor. Evet, bunu da dantel A ipiyle ördüm. Sayılarını ipin kalınlığına göre ayarlıyorum. Onların hepsinin anlatımını yapacağım. Evet, bu da yakanın böyle şal versiyonu arkadaşlar. Mini bolero şal şeklinde. Böyle askılı ince bluzlarla işte beyaz, siyah vesaire üzerinde çok tatlı durur. Evet, bu şekilde. Bunu da yapılışını anlatacağım. Evet ve son olarak da böyle bir kırmızı rengini yaptım. Şöyle, bu da çok tatlı oldu. Evet, şimdi yakamızın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce, anlatıma başlamadan önce bu ip, hangi ipleri ve tığ numarasını kullandım bu yakalarda, onları göstereyim. Şimdi bu yakada şöyle bir A ipi kullandım. Dantel ipinden biraz kalın bir A ipi şöyle göstereyim. Ve tığ olarak da 1,75 milimetre tığ kullandım. Bu yaka modelinde arkadaşlar şuradan başlanıyor. Şurada bademler yaparak buradan başlıyoruz. Buradan eksilterek şuraya doğru gidiliyor. Şimdi burada 45 bademle başladım ben. E, Diğer bu mavi yakada daha fazla badem kullandım. Bu daha büyük bir yaka oldu. Bunu anlatacağım şimdi. Evet, bu yakaların büyüklüğüne göre tığ ve ip numaramıza göre değiştiriyoruz bu badem sayısını. Evet, bunu da şöyle daha büyük bir yaka oldu. Kalın iple ve kalın tığla ördüm. Şöyle bir ip ve şöyle 6 numara 3,5 milimetre tığla ördüm bunu da. Bunu da buradan 45 badem olarak başladım. Evet. Bu dantel yaka da aynı şekilde bununla dantel ipliğiyle ördüm ve böyle dantel A ipiyle ve 1,75 milimetre tığla ördüm bunu da. Evet, bu şalın yapımında da yine böyle bir ipim hiç kalmadığı için gösteremiyorum. Şöyle şu ipten biraz kalın bir iplik. Onu da böyle 6 numara 3,5 milimetre tığla ördüm ve 45 badem olarak başladım bunu da. Evet. Şimdi mavi yakamızın yapımına başlayalım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Kullanacağım iplik Nako Pırlanta Deluxe. Bu ince bir iplik. Aynen Alize Diva kalınlığında bir iplik. Evet. Kullanacağım tığ da 5 numara 3 milimetre tığ kullanacağım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, 240 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bakın, 240 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, 240 zincir çektik. Şimdi bu son zinciri tutuyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve bu tuttuğum zincirle birlikte 1, 2, 3, dördüncü zincire batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye
kıstırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradan 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye kıstırıyorum. Evet, bu şekilde bademler yapacağız arkadaşlar. Bademleri tamamladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunlardan toplamda 60 tane var. Şöyle saydığımızda şuraya yazayım. 60. Evet, 60 tane. Şöyle 1 2 3 4 5 diye saydığımızda 60 tane badem var. Şimdi bu yakayı büyütüp küçültmek için 12 ve katları şeklinde zincir ayarlıyoruz. Yani 240 zincir eğer size küçük gelirse 252 zincir çekeceksiniz gibi. Ya da daha küçük yapmak istiyorsanız 12 eksiğiyle yapacaksınız. Evet, bu şekilde bunu da altını çizeyim dedim. Evet, şimdi 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şu ilk dilimin içine kıstırıyorum. Sonra 1 2 3 zincir şöyle koyayım. Bir sonraki yere doladım. Hemen yanına 5 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5. Şöyle oldu bakın. Bu şekilde. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa kıstırıyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir yanındaki boşluğa. Şimdi yine 3 zincir 1 2 3 zincir doladım. Hemen yanına 5 tane trabzan. Birinci, ikinci, 3 4 5 1 2 3 zincir yanına kıstırıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir onun yanına. Evet. Birinci sıramız bu şekilde devam edecek. Evet, tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 zincir çekip son dilimi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynen başlarken yaptığımız gibi 3 zincir çekip burayla birleştirdim ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuranın köşesiyle üçlü trabzan yapıp evet, bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Aynen başladığımız gibi bitirmiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus şu. Bu dilimlerden 20 tane olacak. Şöyle yazayım. 20 tane dilim olacak. Şöyle 1 2 3 4 böyle saydığımızda 20 tane dilimimiz olmuş olacak. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Evet. Şimdi
1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu trabzanlara batıyoruz. Birinci trabzana batarak bir trabzan yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Sonra aynı trabzana tekrar batıyorum. Şöyle bakın. Evet, şöyle yaptık. Bir zincir çektim. Yanındakine battım. Şöyle yaptık. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine battım. Aynı yere batıyorum. Ve yanındaki trabzana batıyorum. Evet, şöyle yaptık bakın. Bu şekle getirdik. Şimdi 1 2 3 zincir şu boşluğa kıstır. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı şekilde buradaki trabzan sayısını 7'ye çıkarıyoruz. 1 yaptım. Yanına ikinciyi. Sonra aynı yere üçüncüyü. Bir zincir doladım. Hemen yanına bir trabzan. Bir zincir doladım. Hemen yanına doladım. Aynı yere ve sonuncuya böylelikle 7 tane trabzan oldu. Evet. Bu örüntüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çekip burayla birleştiriyorum. Şöyle bitirdik. Şimdi 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada 3 tane trabzan var. Her birine birer tane trabzan yapacağız. 1 2 3. Şu aralarda bir zincir çekmiştik. Şimdi 2 zincir çekeceğiz. 1 2 doluyorum. Şu trabzana bir iki zincir doladım. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Bir, iki zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bir iki üçlü trabzan yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada 3 tane trabzan var. Buraya 3 trabzanı yapacağız. Üçünü birlikte alarak yapacağız. Şöyle 2 de çektim. Bekletiyorum. 2 de çektim. Bekletiyorum. Evet, hepsini bir alıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz.
Evet, 2 zincir çektim. Şuradaki bir trabzana 5 tane trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Şimdi yine bir iki zincir. Tekrar buraya geldik. Bekletiyorum. Bekletiyorum. Beklettim. Hepsini birden aldım. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer dilime geçiyorum. Aynı işlemleri burada yapıyoruz. Bu kez. Evet, 3 trabzanı beklettim. Hepsini bir alıyorum. 1 2 zincir. Evet, buraya 5 tane trabzan yapacağız. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Şimdi yine buradan üçlü trabzan yaparak şu şekilde bitiriyorum. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 dönüyoruz. Direkt buraya üçlü trabzan 1 2. Evet, şu ortadaki üçlü trabzana 3 tane yapacağız. 1 2 3. Aynı yere battım, bakın. Şimdi yanındaki iki trabzana batıyorum. 1 2. Evet, burada aşağıdaki 5 trabzan şimdi 1 2 3 4 5 6 7 trabzan oldu. Evet, şimdi 2 zincir çekeceğiz. 1 2. Şuradaki şöyle şu boşluğa batalım. Üçlü trabzan yaptım. Şöyle bakın. 1 2 zincir. Yine buraya geldik. 7 tane trabzan yapacağız. 1 2. Evet, ortaya 3 tane batıyoruz. 1 2 3. Aynı yere battım. Yanına 1 2. Evet, 2 zincir. Şu araya batıyorum. Evet, bu sıraya da böyle devam edelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sırayı böyle bitirdim. Evet, 3 zincir çektim. Şimdi bu 7 trabzan var burada. Sırayla hepsine batacağım. Bu birinci trabzanın tepesi. Şöyle 2 de çektim. Bekletiyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Yine 2 de çekiyorum. Bekletiyorum. Yanındakine 2 de çekip beklettim. Hepsini birden alıyorum. 1 2 3 zincir doluyorum. Şu en son battığımıza batıyoruz tekrar. Bekletiyorum. Yanındakine bekletiyorum. Onun yanındakine ve hepsini bir alıyorum. 1 ay kaçırmayayım ay. 1 2 3 zincir. Evet. Şu en son battığımıza tekrar batıyoruz.
1 2 3. Evet. Bu şekilde yaptık bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yandakine geçiyorum. Yine aynı işlemi yapacağız burada da. Şöyle 1 2 3. Evet, videoyu uzatmayayım diye bırakayım burada. Aynı işlemi yapacağız. Aralarda da hep şurada bir zincir, şuralarda 3 zincir. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu şekilde yaptık. Sonra burada bir zincir çekip üçlü trabzan yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 zincirle geri dönüyorum. Evet. Şuradaki boşluğa kıstırıyorum. 1 2 3 4 zincir şuraya. 1 2 3 4 zincir. Buradan direkt şuraya atlıyoruz. Şöyle. Hep 4 zincir çekiyoruz bakın. 1 2 3 4 zincir. Şuraya şöyle. 1 2 3 4 zincir. Buradan atlayıp şuraya. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurayla birleştiriyorum. Üçlü trabzan. Evet. Şimdi dönüyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Evet, şuraya bir trabzan yaptım. Şöyle. Sonra 1 2 zincir şu boşluğa bir trabzan. 1 2 zincir şu boşluğa bir trabzan. Evet. Bu şekilde devam edelim. 1 2 zincir sırayla boşluklara birer trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Şöyle 1 2 zincir, her bir boşluğa birer tane batıyorum. Şöyle 1 2 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Böyle 1 2 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum ve şu köşeye. Evet, sırayı tamamladık. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Sonra şu aralara 2 trabzan. 1 2. Evet. Şu tek trabzanların tepesine 1, aralara 2. 1 2. Trabzana 1. Şöyle bakın. Aralara 2. Birini yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şöyle. Şimdi trabzana batıyorum. Evet. Sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yaka tamamlandı. Bir sıra kaldı. Şöyle şurayı da yaptık. Şimdi şu uç kısmına bir çalışma yapacağım. Şöyle döndürüyorum. Şuradan başlayacağız.
Hemen başlayalım. Evet. Şimdi şuradan tutturdum. İpi saklıyorum şöyle. Evet. Doladım. Bir sonraki boşluğa 7 tane trabzan yapacağız. Şu ipi alarak. 1 oldu. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, hemen yandakiyle birleştiriyorum. Doluyorum. Hemen yanındakine yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen yandakine birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde yaparak yakamızı tamamlıyoruz. Evet, yakamız tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle buhar ütüsü yaptım. Böyle kalıp gibi çok güzel oldu. Şimdi şal versiyonuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu şal şekline getirdiğim yakayı şöyle tamamladıktan sonra şu uç kısmındaki dilimleri yapmadan önce burayı bir miktar böyle e, uzatıyoruz. Ondan sonra ucuna yapacağız. Şimdi ona başlayalım. Evet, şimdi yakanın şöyle bakın şuradan şu köşesinden başlıyorum. Burada öreceğimiz kısmı hiç artırma yapmayacağız bu kısımda arkadaşlar. Dümdüz öreceğiz. Sayıları hiç artırmayacağız, değiştirmeyeceğiz. 8 zincir pardon 7 zincirle kafes örüyoruz hep. Zincir sayımız değişmiyor. Şimdi 7 tane zincir çekelim. Şu ipi de içine alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen yanındakine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Evet, hep bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir badem kaldı. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Sırayı bitirirken buraya bir badem yapıyorum. Sonra yarım badem yapıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu köşeye 1 2 üçlü trabzan. Evet, sırayı hep bu şekilde bitiriyoruz. Bitiş sıramızda hep böyle yapıyoruz. Aksi takdirde şu yarım bademi yapmazsak böyle bu tarafa doğru küçülür yaptığımız çalışma. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi diğer sıraya da normal 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek direkt buraya kıstırarak başlıyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle kafes çalışması yapacağız. Evet. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta şu kafesleri çoğaltabilirsiniz. Ben bu kadar ördüm.
Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Evet, uç kısmına da diğer o mavi yakada gösterdiğim gibi dilimler yaptım. Yalnız burada 8 trabzan yaparak oluşturdum dilimleri. Evet, bu şekilde boleromuz da böyle hazır olmuş oldu. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.